sizinle nefes tekniği konuşmamız için Tolstoy'u Rusça orijinalinden okuyup anlayabilmeniz ve yorum yapabilmeniz için romanını Rusça bilmeniz lazım. Evet. Yoksa Türkçe'den okuyacaksınız. Şimdi biz ama burada Rusça konuşacağız diyelim. Aramızda ortak bir dil oluşturmak adına ilk dönemin ilk bölümünde, ilk birkaç haftasında, ayında önce biraz anatomi. Şimdi bakın. Siz gitar çalıyorsunuz. Doğru. Her bir, burada 8 tane gitar görüyorum. Muhtemelen daha da fazlası vardır. Her bir gitarınız hakkında kaç sayfa yazı yazarsınız? Teli nereden geliyor? Tabii. Ahşabı nereden yapılmış? Doğru. Elektronik aksamının, yani sayfalarca yazı yazarsınız. Yazılır tabii ki. Bir şancıya sorun enstrümanı hakkında kaç satır yazar? Evet. Enstrümanınız hakkında bana Çok 10 az. satır söyleyin. 10 tane bilgi verin bana. Çok az. Kaç tane ses teli var? Yok. Bakın, cevaplardan bir tanesi şu. Valla baritonda başka, tenorda başka. Bildiğim kadarıyla baritonun daha hani fazla. Yani kaç ses, ne kadar bunun uzunluğu valla değişiyor. Yani 3-5 santim olan, nerede duruyor? Evet. Diyafram nerede? Diyafram ne? Diyafram her şey. Her şey ama ne? Diyafram bir kas. Doğru. Yani diyafram bir çizgili kas. Ve kontrol edilebilen bir çizgili kas. İşte ilk bölümde anatomi, fizyoloji birazcık. Hocam şarkıcılar o zaman Ses fiziği. Yok. enstrümanını tanımıyorlar yani. Evet. Genel olarak. Evet, üzgünüm. Yani kullanmayı biliyorsun. Matematik beynin var ama ya bu nasıl oluyor bilmem. Michael Schumacher neden hep birinciydi biliyor musunuz? Neden? Sakatlanmadan önce, talihsiz kazadan önce. Adam doğuştan bir kere bir yeteneği var. Çünkü o yetenek nasıl bir şey biliyor musunuz? O yetenek, ben şu viraja kaçla girersem yine fizik çözüyor. Yapmayın. Yani bunun içinde Doğru. yine sanat var. Doğru. Hacı'nın vurduğu topun o rüzgarı hesap ediyor. 90'a gidiyor. Doğru. Bu da matematik Doğru. var. Yani bunların hepsinde sanatı matematikten ayırmayın lütfen. Ve o viraja en hızlı ama savrulmadan kaçla girerimi biliyorsanız Vay. siz bir adım öndesiniz. Doğru. Ama Michael'ın bir başka bir şeyi vardı. Evet. Michael çocukluktan o arabanın kaputunu açar. Bütün arabayı son vidasına kadar dağıtır, tekrar toplar. O kadar İşte bu diyorsun büyük bir ya. avantaj. Bilgi. Doğru. Ipsa scientia potestas est. Yani bilgi gerçek güç. Şimdi tabii bunu da Bruce Lee'nin son röportajı. İzlemenizi çok öneririm. Diyor ki su gibi ol. Suyu çaydanlığa koyarsın, çaydanlığın halini alır. Bardağa koyarsın, bardağın halini alır. Su çarpar, binaları yıkar. Su akar, yumuşacık okşar. Haydi buyurun. Doğru. Ve diyor, ben diyor insanlara elimle vurmuyorum diyor. Ben diyor içimdeki enerjiyi aktarıyorum diyor ve bu benim kendimi dışarıya ifade biçimim. Diyor. Vay. Ve diyor sanat ve bilim arasındaki o sanatçıya bir mesaj. Bir tarafta diyor sadece bilgi, pür bilgi var. Sadece matematiği düşünüyorsunuz. Cahit Arf'ın çok güzel lafları var. Matematiğin kendisine has bir güzelliği vardır. Matematikçi, gerçek matematikçi şöyle bir çekilir tahtaya bakar. Dışarıdan bir güzel oldu mu diye bakar. Rakama bakmadan bir güzel, ondan sonra içine yani o matematik, o mekaniklik bir tarafta. Yani çıkıyorsunuz sahneye. Yani Bernstein'in bir lafı var. Sahneye çıkmadan önce her şeyi öğrenin. Bilin. Nedir, ne nerededir, nasıl çalışır? Ben bu egzersizi niye yapıyorum? Nasıl yapılacak? Neden böyle yapılacak? Bilin. Sonra sahneye çıkın. Her şeyi unutun. Her şeyi unutun ve eğlenin. Ya. İşte burada unutuyor gibi görünmüyorsunuz. Yani öyle görünüyorsunuz ama orada duruyor. Doğru. Bir temel üzerine yapılandırdığınız Doğru. sanatsal dışavurum o kadar kolay hale geliyor ki. Düşünsenize notanıza gitar çalarken parmağınızla hangi notaya bastığınızı bakıyorsunuz. Doğru. Beyninizin bir kısmı onunla uğraşıyor şu an. Bu parmağınızla muhabbet ediyor. Yüzük parmağım. Şuradaki do'ya bir bas ama Allah. bu arada müzik de gidiyor ha. Siz Tabii, bu arada tabii. parmakla muhabbet ediyorsunuz. Müzik de gidiyor. Bu işin tabii nörolojik kısmı. Doğru. Bununla ilgili fMRI çalışmaları yapılmış. Fonksiyonel MR çalışmaları yapılmış. Allah Allah. Ve Detaylı bakmışlar. tabii yani bu ki, nasıl tabii çalışıyor. ki. Ve
usta bir profesyonel müzisyenin beyninde aynı parçayı yine çok benzer bir şekilde seslendirdikleri iki kişiden, bir tanesi biraz daha amatör, bir tanesi tecrübeli usta, beyninde daha az hücre ve daha yoğun çalışıyor. Kimde? Öbüründe ustada. Ustada. Öbüründe beynin her tarafında bir şeyler var. Çalışıyor, orası çalışıyor, burası parmakla uğraşıyor, öbürü duygusal ifade, limbik sistemi daha çok devreye sokuyor. Sesin kontrolü o kadar limbik sisteme bağlı. Fantastik. Yani, Yani o işi her yol bitirmiş, Roma'ya artık çıkıyor. beyin tamamen başka bir şeyle Bununla ilgileniyor. uğraşmıyor. Bu sadece bedeniyle birleştirmiş, bütünleştirmiş. Duyuyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ne kadar ilginç bir şeye sahibiz. Yani Yani önce enstrüman. hocam, yani benim anladığım şu. Bir şeyi önce çok iyi öğreneceksin. Tabii. Refleks hale gelene kadar. Ondan sonra zaten diyor ki beyin, tamam ben bunu öğrendim. Şimdi artık sen O enstrümanı çalabilirim. evet, duyguna yönel. Başka kadar. şeyle ilgilen ki artık, ya da insanlarla ilgilen. Tabii. Hani konsantrasyonla artık başka şeyler. Bu zaten aslında hem enstrümantalistliğin hem şarkıcılığın temeli. Evet. Müthiş. Şancı si bemolü çıkartmak için, 5. oktavın si bemolünü çıkartmak için Uğraşıyor. şimdi içeridekiyle konuşuyor. Bu arada şarkı devam ediyor, orkestra çalıyor, içeride muhabbet var. Hadi bakalım hadi. Şimdi geliyor diyor. İnşallah çıkar, kırılma, gözünü seveyim Gözünü diyor. Yani. seveyim. Bak geliyor diyor. Ondan sonra ha diyor. Ondan sonra yapıyor ama bu arada şarkı devam ediyor. İçeride Doğru. ikisi konuşuyorlar. Doğru. İç Bu ses olmaması devam gerekiyor. ediyor. İç sesle konuşmak yok. Hı. İç sesle eğlenecek. Hı. İşte böyle. İlginç. Bu son söylediğiniz şeyde bile çok güzel şeyler var. Yani iç ses bir duymayacak hale gelene kadar çalışmak. Bir şeyle uğraşmak. Hakikaten öyle. Yani ben gittiğimde konuşuyorum iyi şarkıcılarla. Zor sesleri çıkaran iyi şarkıcılardan bahsediyorum. Yani bir şeye gerçekten çıkarmak için çok uğraşanlarla. Benzer şeyleri söylüyorlar. Yani diyor ki mesela bir parçayı sahnede söylemek için, sadece bir parçayı diyor, bir ay çalıştığım oluyor ve devamlı diyor. İyi Sürekli biri. aynı şeyi. En sonunda hani ona sahip olduğumu hissediyorum diyor. Ve sahneye çıktığımda da çok gergin oluyorum diyor sahneye çıkmadan önce diyor. Çok yükseliyorum ama sahneye çıktığım zaman o çalıştığı şeyi hatırlamaya başlıyor vücut. Onun rahatlığıyla bu işi yapıyor.